Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel çantayı çalışacağız videomuzda. Şimdi çok kısa bahsetmek istiyorum size bu çantamdan. Meşhur Mango modelin farklı bir versiyonunu yaptım. Ee, Şöyle daha detaylı göstereyim. Bakın bu tabanı ben daha önceden oval taban diye paylaşmıştım. Onun üzerine kurdum bu modeli. Yani tabanı bu videomuzda örmeyeceğiz. Tabanın anlatımı farklı bir videoda sayfamda. Lütfen oradan bakın. Birebir aynısını yapmak istiyorsanız eğer oradan bakıp bu tabanı örebilirsiniz. Şöyle deri askı kullandım ben ve çok da yakıştığını düşünüyorum. İki renk ip kullandım. İpimin bir tanesi yerli rafya ev ayarının acı kahve tonunda bir ip. Bu ipi zaten çok kullanıyorum ben ve çok da memnunum. İkinci ipim ise böyle sarma bir ip. Eminönü'nden böyle gezerken aldığım bir ip ama doku olarak gerçekten çok güzel bir ip. Bu ipim 3 katlı jüt, sim ve koton bir ipin karışımı. Böyle doku olarak bakın çok kalın oldu çantam. Tabana başlayacağınız zaman lütfen çift kat iple başlayın. Ben tabii bu tabanı farklı bir videosunu çektiğim için tek kat iple çalıştım. Bu tabanın içine keçe kullanacağım. Desteklemek amaçlı tabii ki. Çünkü birazcık çantamın üst gövde kısmına göre taban kısmı hafif kaldı. O yüzden de bu tabanı destekleyeceğim. Size de videonun başında söylüyorum ki muhakkak tabanı çift rafya ile çalışın ki daha tok bir forma olsun. Onun dışında astar dikmedim daha çantama. Sonra dikeceğim çünkü şu an çok fazla uzun olacak yoksa video. Çantamı çok beğendim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Gerçekten harika bir sonuç çıktı bu çantadan. Hemen şöyle ölçülerini size vermek istiyorum. 42 santim ve boyumuz da şöyle 28 santim, gövde kısmı tabanla birlikte alırsak da 35 santim. Bu çanta için toplamda 600 gram ip kullandım ben hanımlar. 300 gram bu sarma ipimden kullandım. 300 gram da rafya ip kullandım. Tabanı çift kat örecekseniz 350 gram gibi bir rafya ip gidecektir. O aklınızda bulunsun, ona göre yani tedarik edin iplerinizi lütfen. Böyle çok küçük bir çanta olmadı tabii ki. Yani large bir çanta oldu öyle söyleyeyim size. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu çantamı beğenirseniz eğer lütfen beğenme butonuna basın. Aklınıza takılan bir şey olursa muhakkak yorumlara yazın. Dönüş yapıyorum oradan. Şimdi videomuza geçelim. Kolay gelsin diyorum. Daha önce şöyle bir oval taban çalışmıştım ben. İkinin katlarından oluşan bir taban bu. Bu tabanımın linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Birebir aynısını yapmak isterseniz oradan bakıp bu tabanı çalışabilirsiniz. Şimdi biz bu tabana kullanacağımız ipleri ben size kısaca söylemek istiyorum. Hemen şöyle yine aynı renk ev ayarının yerli rafya ipini kullanacağız ve bir de şöyle jüt ve sim karışık olan bir ipim var. Bu iki ipi karıştırıp örmeyi düşünüyorum. Tığ numaramda 4 milim. Aslında 5 milim de kaldırır bu çantaya ama 5 milim tığımı bulamıyorum şu an. O yüzden de 4 milimlik tığ ile çalışacağım. Şimdi çantamızı başlamadan önce hemen size bir tabanın ölçüsünü vereyim ben. Evet, 33 santim boyu. Şöyle enini de vereyim. 15 santim de eni. Yani bu orta boy bir çanta olacak anlamına geliyor. Ve şimdi çantama başlıyorum. Hemen şöyle size göstereyim. Bu iki ipin karışımını. Tepe noktasından başlayacağım yine.
ipimi tığımın üstüne aldım ve diğerini de şöyle tığın üstüne attım ki buraya kilit yapabileyim diye. Evet. Şöyle 1, 2 ve 3 zincir çektim. Yani başlangıçla birlikte 3 tane zincirim oldu. Hemen başına doluyorum. Bu kalın bir ip oldu arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Eğer sizin elinizde bu tarz bir ip yoksa bunu kağıt iple veya bir başka simli iple de çalışabilirsiniz. Ben elimdeki malzemeleri değerlendiriyorum şu an. Evet, bakın şimdi başına doladım ve bir gerideki başaktan batıyorum hemen ve şöyle uzatıyorum. Diğer ipimi alamadım tabii. Tekrar yapalım. Başına doladım. Hemen bir gerideki başaktan girdim. Şöyle çıkartıyorum iki ipimi ve ikisini birlikte ve ikisini birlikte şöyle bir fıstığımı yaptım. Buna çift batmayacağız. Neden? Çünkü ipim zaten çok kalın. O bana o fıstık görüntüsünü verecek. Hemen bir tane atlıyorum. Bakın, yanındakinden batıyorum. Arkadan da ipimi yürütüyorum. Şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doladım ve bir gerideki başaktan batıyorum. Şöyle uzatarak çıkarıyorum ve ikisini birlikte çıkartıyorum ve sonra ikisini birlikte. Araya herhangi bir zincir, hiçbir şey koymayacağız arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Başına tekrar doladım. Şuradaki ilk ilmeği atlıyorum. İkincisinden battım. Bir ikili trabzan yaptım ve tekrar başına doladım. Bir gerideki başağın içinden batıyorum ve şöyle uzatarak çıkardım. İkisini birlikte ve ikisini birlikte, bakın ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Hemen yine başına doladım. Bir taneyi atlıyorum ikincisine. İkili trabzan. Tekrar başına doladım ve bir gerideki başaktan girip uzatıyorum. Ve bu şekilde çıkardım ve sonra tekrar. Evet, şöyle göstereyim, bakın. Çok şık bir çanta olacak. Bu hem böyle doğal dokulu ipler, yani %100 koton diyebiliriz her birine. Çünkü bu jüt ip, jüt ipin yanında bir simli ip var. Onun yanında da çok ince bir ip var. Aslında bu 3 kat bir ip. Bu da zaten ev ayarının her zaman kullandığım bir ipi. Ben çok memnunum. O yüzden bu markayı çok tercih ediyorum. Herhangi bir reklam veya bir sponsorluğum yok. Tamamen benim tercihimle alakalı bir şey. Hemen bir tane atlıyorum. Şöyle ikili trabzan yaptım. Ve başına doladım. Bir gerideki başaktan girip şöyle uzattım. İkisini birlikte ve ikisini birlikte. Şimdi burayı anladıysak eğer, şurada tekrar görüşelim hanımlar. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen burada birleştirme noktasını göstereceğim size. Son 2 ilmeğim kaldı. İkili trabzan ve başına doladım. Bir geriye batıp uzatıp şu şekilde şöyle bir fıstık yaptım. Şöyle ikisini de birlikte çıkarttım. Herhangi bir şekilde araya zincir çekmeyeceğiz. Şimdi burada şu ilk başlangıç zincirimizin şu en tepe noktasına batıyorum. Bakın buraya şöyle ve buradan bir kaydırma yapıyorum.
Şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 diyerek çantamı tersine çeviriyorum. Evet. Şimdi bakın biz tam bu noktadayız. Zincir noktasındayız. Fıstığımız da şu noktada. Biz hemen şu ara boşluğa batacağız hanımlar. Modelimiz bir ters bir düz olarak ilerleyecek. Hatta hemen şöyle göstereyim. Bakın şu ara boşluğa batıyoruz. Herhangi bir ilmeğin ya da başağın içinden girmeden yapacağız boşluğa. Başına doladım. Hemen bu aradan giriyorum ve çekiyorum. 2 tane girmeyeceğiz hanımlar. Çünkü neden? İpim çok kalın. İpim kalın olduğu için de ben tekli olarak batacağım. Şimdi burayı göstereyim size. Biz buraya battık. Buradan geri dönüp buraya battık. Şurada fıstık, şurada zincir var. Hemen şu bir tane yine atlıyoruz. Bakın şu üstte görebiliyor musunuz bilmiyorum ama renkten ötürü görünmüyor olabilir. Hemen şu batıp çıktığımız yerin yanındaki değil, onun yanındaki ilmekten batıyoruz. Hemen başına doladım. Bakın şu ilmekten, şuradan. Şöyle ikili trabzan yaptım ve yine şu ara boşluğa batacağım. Başına doladım. Ara boşluktan bir ilmek çektim. Şöyle uzattım. Şöyle ikisini bir ve ikisini bir. Bakın. Hiç araya bir zincir yok. Hemen yine aynı şekilde buraya atlıyorum buraya. Şu şekilde battım. İkili trabzan ve yine şu ara boşluğa şöyle uzatıp çektim. Şöyle çekiyorum ve şu şekilde çıkardım ve tekrar. Evet. Çantamız bu model olacak. Burası ön yüzü, burası ters yüzü. Bir tane daha göstereyim hemen. Şuraya atlıyorum, buraya batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ve bir ikili trabzan. Tekrar başına doladım. Ve hemen şu araya bir giriş yapıyorum. İpimi çıkardım, uzattım. Ve ikisini birlikte çıkarttım. Ve sonra tekrar. Yani bu çantamızın modeli bu şekilde olacak. Şimdi bu sırayı da tekrar örüp gelip burada tekrar göstereyim hanımlar. Evet, tekrar sıra sonuna geldim. Şimdi burada yine 2 tane bakın ilmeğim var. Bunlardan birisi ikili trabzan, birisi de fıstık. Şimdi ikili trabzan olana batıyorum. Ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Fıstık olan kısma geçip şu aradan bakın şuradan şöyle göstereyim. Giriyorum. Arada şöyle bir düzeltelim lütfen elimizle. Arka tarafta potluk olmasın. Ve şöyle bir tane içinden çıkartıp uzatıyoruz. İkisini birlikte ve ikisini birlikte yapıyoruz. Tekrar şuradan hemen bir birleştirme yapacağım şu noktaya. Şöyle hemen kaydırmamı yaptım ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3. Şimdi çantamın düz kısmını çevireceğim. Size de şöyle ufaktan bir göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde olacak. Modelimiz fıstık model. Ama ben fıstık katlarını tek yapıyorum. Neden? Çünkü ipim çok kalın. İpim çok kalın olduğu için de tek yapıyorum. Yoksa orada aşırı bir kalınlaşma olacak çantada. Onu olsun istemiyorum açıkçası. Evet bakın. Şimdi bu zincirle 3 zincirle ben yukarı çıktım.
Hemen bakın şurada yine bir boşluğumuz var. Hemen şuradaki başağın altındaki bir boşluk. Tekrar o boşluktan batıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın battım. Şu şekilde. Ve hemen şu ipimi aldım, çıkardım ve biraz uzattıktan sonra ikisini bir çıkarıyorum ve sonra ikisini bir çıkarıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Buradan bir ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü sıraya geçtim. Hemen şu aradaki boşluğa batıyorum ve şöyle bir tane çekiyorum. Hafif uzattım. Şöyle ikisini bir, şunu da alalım ve ikisini bir. Araya herhangi bir zincir, hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden de böyle sıkı sıkı tok bir balık sırtı çıkıyor ortaya. Bakın. Şunu doladım. Ben buradan örmeye devam ediyorum hanımlar. Bu sırayı bu şekilde ilerleyeceğim. Evet hanımlar, şimdi 27 santim ben ördüm çantamızı. Bu modelimizin bittiği yerdeyiz. Şimdi üstüne sık iğne yapacağız. Ama hemen yine bir ölçü vereyim ben size. Şöyle bakın. Tam 27 santim. Tabandan itibaren de alırsak da 30 santim. Hatta 31 santim. Evet, şimdi üstüne 2 sıra sık iğne geçeceğiz. Hemen şöyle birleştirmesini bile yapmamışım ben. Şu şekilde birleştirmesini yapıyorum. Artık bu modelimizin son sırasıydı. Şimdi hemen şuradan bir kaydırma yapalım. Öncelikle şurası tamam mı? Evet. Evet. Bir tane zincir çektim ve yukarı çıktım. Şimdi burada artık bu ek ipimizi kullanmayacağım. Ben bu tam ağız kısmına olan sık iğnemi sadece acı kahveden yapacağım. Bu da bu çantaya çok hoş bir görüntü sağlayacak. Hemen bu ipimi buradan çıkartıyorum. Biraz şöyle pay bırakıp kesiyorum. Ve bu ipimi ek olarak bir tane ip takacağım şimdi. Bakın bu ipimi çıkarıyorum. Onun yerine yine aynı rafyadan ip ekleyeceğim. Neden? Çünkü bu ağız kısmında güzel şöyle tok bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden de çift kat iple sık iğne döneceğim hanımlar. Hemen şuradan şöyle başlıyorum hatta. Şuradan son zincirimden girdim. Bu ipimi de buradan çıkaracağım. Şöyle ve şu ilmeğime takıyorum. Evet. Ve bu iplerimi de arkadan yürüteceğim. Şimdi burada zaten bir zincir çekip bir üst sıraya geçtik. Ön yüzündeyim çantanın. Buna lütfen dikkat edelim. Ters yüzünde en son modelimi bitirdim. Şu an ön yüzündeyim. O yüzden de ön yüzden sık iğne yapacağız. Öteki türlü, çünkü tersten yaparsak kötü bir görüntü çıkacak ortaya. Pardon, başına dolamışım. Hemen şu aradan girdim ve bir sık iğne yaptım. Ama bu ipimi çıkarıyorum burada tabii. Şöyle. Evet, şimdi bunu arkadan çekeyim. Evet. Bakın, direkt rafya ipimle devam ediyorum şu an. Çift kat devam edeceğim. Gelen başakların içine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Diğer iplerimi de arkadan yürüteceğim. Onlar da bu sayede
kaybolacaklar ve kötü bir görüntü çıkmayacak ortaya. Bakın şöyle göstereyim. Çok tok ve güzel duruyor. Çünkü zaten çantamız kalın oldu. Kalın dokulu bir çanta oldu. O yüzden de sık iğne de böyle çok ince kalmasın diye tek kat iple, çift kat iple yapıyoruz sık iğnemizi. Diğer ipleri de yürütüyorum. Gelen ilmeklere birer birer batıyorum. Herhangi bir eksiltme ya da arttırma yok. Dümdüz sık iğne öreceğiz bu sırayı. Evet, bakın. Şimdi buraya kadar gelip burada tekrar görüşelim hanımlar. Evet, sık iğnemin sonuna geldim. Şimdi burada hemen bir bağlayalım. Şöyle. Hatta şu şekilde yapalım. Şuradan girdim. Hemen bu ilmeğimi içeriden alıyorum. Şu şekilde. Aynı noktadan tekrar girdim. Buradaki ipimi bu tarafa çekiyorum. Ve sonra buradaki ilmeği de takıyorum. Tığımın üstüne ikisini bir çekiyorum. Şöyle de bir zincir çektim. Şimdi yanından yine tekrar sık iğne yapıyorum. Bakın. Biz dönüp geldiğimizde şu sıraya batacağız tekrardan. Bakın. Bir zincir çekip üste çıktım ya, o zincire batacağız. Bu alttaki bağlantı noktasına değil yani. Bir sıra daha sık iğne gidelim. Sonra da kaydırma yapacağız. Bakın. Evet, sıra sonuna yine yaklaşıyorum. Ve burada tekrar birleştirme yapıyorum. Dire batacaktım. Hemen buradan batıyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Ve buradan kaydırma yaparak devam ediyorum. Bu da çantamızın ağız kısmının sağlam olması için. Evet. Bu kısmı komple dönüp yine burada buluşalım. Bu çantamızın ağız kısmını da tamamladıktan sonra bakın böyle ben askı takma yerini ve iki uç noktasını işaretledim. Şimdi bunu size de anlatmak istiyorum. Şöyle çantamızı dümdüz koyuyoruz. Şu tabanıyla birlikte şu iki taraftan da en uç noktaları şöyle ipler taktım ben. Siz işaretleyici de takabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sonrasında bu ip taktığım ilmekler haricinde bu ortadaki ilmeklerimizi sayıyoruz. Aynı şey bu köşe için de geçerli. Bu uç için de geçerli. Şimdi benim çantamın ölçüsüne göre bu ortada tam 51 adet ilmek var. Aynı şekilde arka tarafında da öyle. Bu 51 adet, tabii şu kenar kısımları saymıyorum. Buradan 15 tane geldim. Buraya bir işaretleyici koydum. Buradan da 15 tane geldim. Yine buraya bir işaretleyici koydum. Bu ortada da 21 adet ilmeğimiz kaldı. Şimdi askılarını göstermek istiyorum size. Bakın şöyle 2 adet suni deriden askım var. Böyle dikeceğiz bu askıları çantamıza.
Bunları da şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın, tam bu işaretleyicilerin sağına ve soluna gelecek şekilde şöyle ve şu tam rivet kısmı da bu en son ilmeğimizde kalacak. Biz buradan aşağısını dikeceğiz. Zaten burada delikleri de var, görüyorsunuz. Ama şöyle sağına ve soluna, bunu sol tarafa bu şekilde birazcık daha yukarı alayım. Bunu da sağ tarafa şöyle sabitlemek için de şu şekilde mandallar kullanabilirsiniz. Kaymaması için aynısı buraya da yapalım. Şöyle. Evet. Böyle askı takacağız çantamıza. Bu askılar da çok kullanışlı. Kendi ipimden de aslında örmek istedim ama ipim bitti açıkçası. O yüzden böyle bir askı takmak gerekti. En son zaten ne kadar ip kullandığımı, ölçüleri, her şeyi açıklamalar kısmına yazacağım. Videomu bitirirken de anlatacağım onların hepsini. Şimdi şu şekilde acı kahve bir ipim var. Kopmayan bir ip, bayağı sağlam. Ve şöyle normal bir dikiş iğnesiyle dikeceğim ben bu askımızı. Bakın şöyle. Çünkü kendi ipiyle dikersem burada ciddi bir yırtılma olacaktır bu derinin deliklerinde. O yüzden de renk tonları uygun bir iple dikerseniz ve sağlam bir iple daha hoş bir görüntü çıkacaktır ortaya. Hemen hatta başlıyorum ben dikmeye de. Şöyle tam askımızı yerleştirelim. Evet. Şöyle de sıkıştırıyorum kaymaması için. Ve şu iç taraftan başlıyorum. Bunları da birkaç tur dönün lütfen ki sağlam olsun. Evet, şimdi bunu çıkartabilirim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bunu zaten fıstıkların üstüne dikiyoruz. Fıstıklar da böyle sıkı sıkı çok tok olduğu için bu ipliklerimizi tutuyor. Merak etmeyin, yani o konuda bir aklınıza bir şey takılmasın. Şöyle tekrardan üst üste dikiyorum ki sağlam olsun. İpim sağlam ama ben yine de biraz garanticiyim bu konularda. Tekrar tekrar geçiyorum üstünden. O yüzden ince bir iğneyi tercih ettim. Tekrar tekrar dikebilmek adına. Hemen buraya. Bakalım. Bir kere daha geçeceğim ben. Evet. Bu askımız tamam. Şimdi sizler de bu şekilde askılarınızı dikebilirsiniz çantanıza. Şöyle şuradan da bir sıkıştırayım hemen.
Evet, burası tamam. Şimdi ben bu askıları dikip geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, çantamızın askısını taktım ben. Şöyle göstereyim size de. Bu askı bu çantamıza çok yakıştı. Hemen bir son ölçülerini vermek istiyorum size. Şöyle enimizi 42 santim eni ve boyunu da tekrardan 28 santim boyu, tabanı da dahil edersek şöyle 35 santim yapıyor. Askımızın ölçüleri zaten standarttır. Ben tabii ki bu çantamıza astar yapacağım. Şimdi videomuz çok uzamasın diye açıkçası bu işi sonraya bırakıyorum. Ve şöyle taban kısmına da keçe dikeceğim tekrardan. Çünkü tabanı daha önceden ördüğüm için taban biraz zayıf kaldı. O yüzden siz bu videoya başlarken muhakkak tabanınızı çift kat iple örün. Zaten taban videosunu sayfamda bulabilirsiniz. Birebir aynı ölçülerde ördüğüm tabanı kullandım daha doğrusu. Şimdi ne kadar ip kullandım bu çantaya? 300 gram, bakın bu içindeki sim karışıklı jüt ip ve 300 gram da rafya ip kullandım. Yani toplamda 600 gram ip gitti. Ama eğer tabanını çift kat örecekseniz rafyayla 350 gram gibi bir ip gidecektir. Sadece rafyadan tabii. Jüt yine aynı şekilde 300 gram. Tam yetti açıkçası. Hem rafyam hem de jüt ipim. Çok şık bir çanta oldu. Şöyle bakın, değişik kalın dokulu bir çantamız bu. Astar girdikten sonra bir tık daha böyle yine kalınlaşacak. O yüzden kışın da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaza da uygun bir çanta aynı zamanda. Şimdi videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Cevap veriyorum. Bir başka projede görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.